Barbaros Hayreddin Paşa, Vardar Yenicesi'nden gelip, Midilli'nin fethinden sonra buraya yerleşen, Yakup adlı bir sipahinin oğludur. 1478 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Hızır olduğu halde, Barbaros ve Hayreddin lakaplarıyla tanınır. Batılılar, havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı, ağabeyi Oruç'a verdikleri Barbaros'a adını, daha sonra Hızır içinde kullandıklarından Barbaros diye tanınmış, Hayreddin lakabını ise kendisine Yavuz Sultan Selim takmıştır. Dört kardeşin en küçüğü olan Hızır, gençliğinde yaptırdığı bir gemiyle Midilli, Selanik ve Eğriboz arasında ticarete başladı. Rodos şövalyelerine esir düşen, ağabeyi Oruç'un kurtarılmasından sonra ise iki kardeş şehzade Korkut'un himayesine girdiler. Bu sıralarda İspanyolların Batı Akdeniz'e hakim olma gayretleriyle Endülüs'te yaptıkları zulümler yüzünden buradan ayrılmak zorunda kalan Müslümanların göçleri bölgedeki eski dengeyi bozdu. Bunun üzerine Oruç ve Hızır kardeşler Batı Akdeniz'e yönelerek 1504'ten sonra Kuzey Afrika sahillerinde görünmeye başladılar. İki gemilik küçük filoları için emin bir liman arayan iki kardeş, Tunus Hafsu Sultanı Ebu Abdullah Muhammed bin Hasan ile anlaşarak Halkulvadi'de yerleştiler. Gemilerinin sayısı artınca da Cerbe Adası'na geçip orayı üs edindiler ve akınlarını İtalya kıyılarına kadar uzattılar. İspanyol işgalindeki Bicaye limanını alamayan Barbaros kardeşler, 1513 yılında bir yarımada üzerinde bulunan Cicelli'yi ele geçirdiler. Kendi başlarına bir şehir yönetimi kurmuş bulunan Cicelli halkı, Oruç'u sultan ilan etti. Böylece, Barbarosların Kuzey Afrika'da kuracakları devletin temelleri atılmış oldu. Bir ara, Sıla için Midilli'ye dönen Barbaros kardeşler, Yavuz Sultan Selim'in himayesine girmek amacıyla, Muhittin Reis'i, Seren yüklü bir barça ve değerli hediyelerle İstanbul'a gönderdiler. Böylece Osmanlı desteğini de sağlayan Barbaroslar, Bicaye'yi aldıkları gibi Katolik Ferdinand'ın ölümünden faydalanarak İspanyol işgalinden kurtulmak isteyen Cezayir şehrinin yardımına da koştular. Cezayir ve onun batısındaki Şerşel'in ele geçirilmesinden sonra Oruç Reis, Şerşel ve Cezayir Sultanı ilan edildi. Bunu 1517'de Tenes ve Tlemcen şehirlerinin zaptı takip etti. Ancak yerlilerle anlaşan İspanyolların 1518'de Tlemcen'i geri aldıkları savaşta Oruç Reis şehit oldu. Yalnız kalan Hızır, Osmanlı desteğini güçlendirmek için adamlarından Hacı Hüseyin'i, Cezayir halkının Ekim 1519 tarihli arozası ve 40 esirle birlikte Osmanlı padişahına gönderdi. Afrika'da olup bitenleri öğrenen Yavuz Sultan Selim, Hızır Reis Nasrüddin'dir, Hayrüddin'dir diye memnuniyetini ifade ederek, onun Cezayir hakimi olarak tanındığını belirten bir hattı şerif gönderdi. Ayrıca kendisine Anadolu'da gönüllü asker toplama imtiyazı tanınarak, Yeniçerilerle topçulardan oluşan 2000 kişilik bir yardımcı birlik gönderilmesi kararlaştırıldı. Böylece hutbenin padişah adına okunduğu, Cezayir'in Osmanlı topraklarına katılmış olduğu gibi, Hızır da artık Hayreddin Paşa diye anılmaya başlandı. Cezayir'e hakim olduktan sonra, burayı idari bakımdan ikiye ayıran Hızır Reis, doğu kısımlarını yerli emirlerden Ahmet bin Kadi'nin, batı kısımlarını ise Muhammed bin Ali'nin idaresine bıraktı. Ancak Hızır Reis'in faaliyetleri ve Türklerin Kuzey Afrika'da yerleşmeleri, İspanyolları tekrar harekete geçirdi. Sicilya Kral Naibi Hugo del Moncada kumandasındaki 80 gemiden oluşan bir filonun, 1519 Ağustos'unda Harras bölgesine yaptığı çıkartma, Hızır Reis tarafından püskürtüldü. Hatıralarında belirttiğine göre, bu savaş sırasında Avrupalılar, Hızır'a ağabeyi gibi Barbarossa lakabını verdiler. Barbaros Hayreddin 1520 ve 1529 yılları arasında, İspanyolların elinde bulunan küçük bir adanın dışında, bütün yörenin hakimi oldu. Cicelli'den sonra Kol Limanı ile Bone ve Konstantin'i de ele geçirdi. Fakat, Tunus Sultanı Muhammed'in saldırısı ve Ahmet bin Kaduni'nin isyanı üzerine 1524'te Cezayir'i terk etmek zorunda kaldı. Ancak 3 yıl sonra şehre yeniden hakim olabildi. Başta Sinan ve Aydın reisler olmak üzere Akdeniz'deki Türk denizcileriyle civardaki adalar halkı onun hizmetine girdiler. Cezayir'de bir silah atölyesi kuruldu. Barbaros, mevcudu 35 gemiye yükselen filosu ile İtalya'dan sonra İspanya sahillerini de tehdide başladı. Çeşitli baskı ve zulümlere uğrayan Gırnata Müslümanları, Barbaros'un şahsında büyük bir destek buldular. Yurtlarından ayrılmak zorunda kalan bu Müslümanlar, Türk gemileriyle Afrika sahillerine taşındı.
Cezayir'e getirilen Endülüs Müslümanlarının sayısı 70.000'i buldu. Ayrıca ele geçirilen ganimetlerle Cezayir şehri zenginleşti ve Türklerin Hindistan'ı veya Meksika'sı diye şöhret kazandı. Bu arada Barbaros, İspanyolların elindeki Adakale'yi de alarak buraya bir dalgakıran yaptırdı. Öte yandan 1531'de Şerşel'e saldıran Andrea Doria kumandasındaki İspanyol filosu bir sonuç elde edemedi. Fakat Doria, ertesi yıl Osmanlılara ait Koron ve Patras'ı ele geçirdi. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, donanma kumandanlığına getirmek için Barbaros'u İstanbul'a çağırdı. Yerine evlatlığı Kara Hasan'ı bırakan Barbaros, 20 tekneyle Cezayir'den yola çıkarak İstanbul'a vardıktan bir gün sonra 28 Aralık 1533 günü padişah tarafından kabul edildi. Ardından Kanuni'nin isteğiyle Irak'ın seferinde bulunan Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın yanına Halep'e giden Barbaros, Cezayirci Bahri Sefit Beylerbeyliği payesiyle Kemankeş Ahmet Paşa'nın yerine Kaptanı Deryalığa tayin edildi. Böylece o zamana kadar Gelibolu Sancakbeyliği payesiyle verilen Kaptanı Deryalık, Beylerbeylik derecesine yükseltilmiş oldu. Barbaros kaptan paşalığa getirildikten sonra İspanyolların öncülük ettiği Avrupa İttifakı'nı yenip Akdeniz'de Türk üstünlüğünü kurabilmek için bir yandan güçlü ve düzenli bir donanmanın kurulmasına çalışırken, öte yandan da 5. Karl'a karşı Fransa ile işbirliği yapılmasına önem vermiştir. 1534 Ağustos'unda 80 gemiyle İstanbul'dan ayrılan Hayrettin Paşa, Reggio, Sperlonga, Fondi gibi İtalya'nın güneyindeki kasabaları vurduktan sonra Tunus'a yöneldi ve Mevli Hasan'ın terk ettiği şehri ele geçirdi. Ancak ertesi yıl Tunus seferine çıkan 5. Kar şehri geri alarak Mevli Hasan'ı yeniden iş başına geçirdiği gibi Goletta'ya da bir İspanyol garnizonu yerleştirdi. 1537'de Korfu kuşatmasına katılan Barbaros, buranın alınamaması karşısında Venedik'e ait adaların zaptına girişti. Bu amaçla 1538 baharında Ege Denizi'ne açılarak Eğriboz'un güneyindeki Paros, Antiparos, Skyros, Egina, Naxos, Andros, Skarpenfos ve Kasos adaları ile Girit açıklarındaki adacıklardan toplam 28 ada ve 2 kaleyi Osmanlı idaresine kattı. Böylece Sakız, Kıbrıs ve Girit'in dışında Venedik'in Doğu Akdeniz ve Ege'deki hakimiyetine son verilerek deniz yollarının emniyeti sağlanmış oldu. Bu arada 5. Karl ile Fransa Kralı 1. François arasında Nice Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra İspanya ile Papalık, Venedik ve Portekiz arasında Osmanlılara yönelik yeni bir ittifak yapıldı. 208 veya 246 gemiden oluşan Andrea Doria kumandasındaki müttefik donanması Korfu'da toplandı. Buna karşılık 122 gemiden meydana gelen Osmanlı filosu ise Barbaros'un idaresinde Arta Körfezi'ne girdi. Doria, Türk donanmasını dışarıya çekebilmek için 25 Eylül 1538'de harekete geçerek bir kısım kuvvetlerini ileri yolladı. Ancak kısa süren bir çarpışmadan sonra bu gemiler geri dönmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Doria, hem Barbaros'u kendisini takibe zorlamak hem de muhtemel bir fırtınaya karşı Levkas ve Magenisi adacıkları arasına sığınabilmek için Preveze açıklarında demirledi. Barbaros da Levkas'ın kuzeyini dolanarak müttefiklerin karşısına çıktı ve gemilerini kıvrık bir hançer şeklinde yan yana dizerek savaş düzeni aldı. Sağ kanat kumandanlığını Turgut Reis'e, sol kanadınkini de Salih Reis'e verdi. Kendisi ise ortada yer aldı. Düşmanın sayıca üstünlüğü karşısında bir yarma hareketine girişen Barbaros, müttefik Haçlı filosunun gerilerine kadar ilerledi. Donanmasını ancak ertesi gün harekete geçirebilen Doria ise Barbaros'un karşısına çıkmak yerine açık denize dümen kırdı. Böylece büyük bir bozguna uğratılan müttefik donanmasının 36 teknesi ele geçirildi, 2175 kişi de esir alındı. Türk donanmasının kayıpları ise oldukça azdı. Preveze zaferiyle Doğu Akdeniz'den sonra Orta Akdeniz bölgesinde de Türk üstünlüğü sağlanmış oldu. Bu arada Doria tarafından daha önce ele geçirilen Adriyatik kıyısındaki Nova da kolaylıkla geri alındı. Venedik, Osmanlılarla bir barış yaparak ittifaktan ayrılırken, 5. Karl'ın Cezayir'e karşı giriştiği 1541 seferi ise fırtına yüzünden hezimete dönüştü. 1. François, Preveze'den sonra yeniden Osmanlılara yaklaşmaya başladı. Başından beri Fransızlarla işbirliğinden yana olan ve 1532'de 1. François ile ilişki kurmuş bulunan Barbaros'un da uygun görmesiyle Akdeniz'de 5. Karl'a bağlı yerlere karşı ortak bir harekete karar verildi. Fransa elçisi Paulin'i de yanına alarak
28 Mayıs 1543'te İstanbul'dan hareket eden Barbaros, 110 gemilik filosuyla Messina, Reggio ve Ostia gibi İtalyan sahillerini vurduktan sonra 20 Temmuz'da Marsilya'ya vardı ve burada törenlerle karşılandı. Fransız donanmasının hazırlıklarının tamamlanmasından sonra Savoy Dukalığındaki Nice'in alınmasına karar verildi. Şehir 20 Ağustos'ta ele geçirildiği halde kalenin zaptı uzayınca kuşatmaya son verilerek Türk donanmasının kışı Toulon'da geçirmesi uygun görüldü. Fakat 6 ay kadar Güney Fransa'da kalan Barbaros, Franchois'in 5. Karlı Anlaşması karşısında İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Dönüş sırasında da Cenova'da esir bulunan Turgut Reis'i kurtardı. Nice seferi, Barbaros'un son büyük seferidir. Bundan sonra daha çok tersane işleriyle meşgul olan Barbaros, 5 Temmuz 1546'da kısa bir hastalıktan sonra vefat etti ve sağlığında Beşiktaş'ta yaptırdığı medresenin yanındaki türbesine defnedildi. Ölümüne Meyt Reisülbahr, yani denizin reisi öldü, sözü tarih düşürülmüştür. Barbaros Hayrettin Paşa zamanında Osmanlı denizciliği gücünün zirvesine ulaşmış, onun mektebinde yetişen değerli denizciler ve teşkilatlı tersane sayesinde bu güç varlığını bir süre daha devam ettirmiştir. Çağdaş kaynaklara göre Barbaros iri yapılı, kumral tenliydi. Saçı, sakalı, kaşları ve kirpikleri çok gürdü. Ömrü denizlerde geçtiğinden Rumca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca gibi Akdeniz dillerini iyi bilirdi. Ayrıca musikiyi de seviyordu. Daha sonraki devirlerde Ege'ye açılacak donanmanın Beşiktaş'taki Hayrettin iskelesinde demirlemesi gelenek olmuştur. Barbaros'un evlatlığı Hasan da Cezayir Beylerbeyliği yapmıştır.